Maven proje yapısında kısaca MySql connection nasıl yapılır? Bunu size anlatmaya çalışacağım. İlk önce Maven projesi oluşturalım. İsmi MySql Jdbc connector olsun. Şimdi Maven projesi oluşturdum. Paket yapısı. Hangi Javalar? Benim lokal repository'umda olduğu için direkt geliyor. Siz de bunları elle yazmanız gerekebilir. Eğer Maven lokal repository'sinde yoksa ya da Maven paket yapısında oluşturmak istemiyorsanız işte oluşturduğunuz projenin içerisinde MySql Connector jarını eklemeniz yeterli olacaktır. Burada amaç genel bir MySql Connector yazmak. Şimdi ilk önce model class oluşturuyorum. Connection model. İçinde neler olacak? Makinenin IP'si ya da işte ismi diyelim. Username password host. Şema ismi gerekiyor. Yani hangi şemaya bağlanacaksınız? Mesela sağ tarafta test şemasının bağlantı linkleri var. Şuradan size göstereyim. Basit bir Jdbc connection stringi MySql için işte root kullanıcıyla bağlanmışım. Bağlandığı şekilde test connection yapalım. Test connection'ımız tamam. Yani şu bilgileri oluşturmaya çalışacağız. Şema bilgisi ne olabilir mesela? Teste bağlanacağız. İşte olabilir. Kullanıcı adı şifre zaten. Burada int yapacağım özellikle. Böyle primitif tipte tanımlayacağım. Database'in kullandığı port tanımlamak için. Daha sonrasında constructor oluşturuyorum. Post şema port. Bunlar yeterli. Şimdi bir alan daha ekleyeceğim. Evet, connection stringimizi ekledim. Altın sözle getirse connection string hariç connection string'e manuel olarak müdahale edilmesini istemiyorum. Getirse yani setter'da olmasını istemiyorum. Parametre olarak eklemek istiyor musunuz? Hayır. Tekrar altın sözle getir. Connection string'imiz sadece getir'i var. Burada amaç dediğim gibi şuradan tekrar göstereyim. Connection string'ini oluşturmak. Şöyle yapalım. Belli olsun yaparız. Port test. Şimdi elimizde bir constructor'ımız var. Getir setter'ları aşağıda kaldı. Şöyle port hepsi set edildi. Set edildikten sonra connection string'imizi eşittir. Hangi şey yapmaya çalışıyoruz? Şurada. O zaman şöyle bir alalım. Oluşturalım. Şimdi MySql connection yapılacak.
Yani burada Oracle içinde Oracle gibi vesaire değişiklikler yapılabilir. Ama biz MySQL üzerinden devam edelim. Eğer isterseniz böyle parametre olarak alabilirsiniz. Oracle Pin'e var işte. Exe'si var. Exe Data Source bu şekilde bağlanabiliyor. Yani bağlanabilirsiniz. Doğru mantıklı bir şey değil. Sonrasında MySQL. Bizim değişecek alanlarımız. Şurada localhost yerine bizde ne gelecek? Host. Dışarıdan aldığımız host parametresi. Localhost'u böylece siliyorum. Ondan sonra port bilgisi gerekiyor. Port bilgisini de aldık. Sonrasında bir de şema bilgimiz gerekiyor. Bu şekilde connection string'imizi oluşturmuş olduk. Dikkat etseniz default constructor yok. Yani direkt constructor yani objeyi nillemeye çalıştığımızda, yeni bir instance almaya çalıştığımızda bizden bilgilerin tamamını isteyecek. Eğer bilgilerin tamamını doğru şekilde gönderirsek bir connection string oluşturacak. Diyelim ki işte username'i boş gönderdim ya da parolayı boş gönderdim. Çok önemli bir şey değil çünkü string null olabilir ama örneğin portu null gönderemeyiz. Yani bu kısımda. Eğer istersek bunlarla ilgili işte host null mı değil mi kontrol edip yani burada bir hata fırlatma şansımız belki olabilir. Ama gerek yok şu an için. Basit bir şekilde, basit bir örnekle devam etmeye çalışalım. Çok fazla dallandırmayalım. Bu artık sizin hayalinize kalıyor ya da ihtiyacınıza kalıyor. Tamam, connection string'imizi oluşturduk. Kullanıcı adımızı, şifremizi aldık. Şimdi connector klasımızı yazalım. Herhangi bir projeye dahil ettiğimizde ilgili metotları çağırıp connection almak. İşte autoclosable'dan türetilmiş objeler için, classlar içinde autoclose metodu oluşturarak işte connection'da result set'tir, statement, prepare statement, işte callable statement tek bir metot içerisinde kapatmaya çalışacağız. Gayet basit bir temizlik yapmaya çalışalım. Özellikle statik yapıyorum. Herhangi bir instance oluşturulan statik metot üzerinden devam edelim. Ne dönecek bu? Bize Jdbc connection, SQL connection dönecek. SQL connection diyorum. Şimdi burada parametre almamız gerekiyor. Aslında biz parametrenin SQL con modelde oluşturmuştuk. Connection modelimiz burada. Şimdi asıl konuya geliyoruz. Burada driver class'ımızı set etmemiz gerekiyor. Bizim driver class'ımız MySql Jdbc driver olması gerekiyor. Evet, şu şekilde kopyalıyorum. Class Java'nın içerisinde formen diyerek şöyle driver class'ımızı set ediyorum. Bu da tabii hata fırlatması gerekiyor. Try catch'i de alabiliriz. Exception de fırlatabiliriz. Exception fırlatmak biraz daha mantıklı. Hani null dönüp işte null mu değil mi diye kontrol etmektense hata fırlatmak daha doğru. Şimdi daha okunaklı bir kod yazmış oluruz. Driver manager, SQL üzerindeki get connection. Şimdi burada bizden bazı bilgiler istiyor. İşte bunlardan bir tanesi URL, biri kullanıcı, diğeri de şifre bilgisi. Biz connection modeli oluşturulmuş diye planlıyoruz. Sonra connection modelden get username, connection modelden yine parolayı aldım diyor. Tekrar hata fırlatmasını bekliyoruz. Exception. Biri class not found exception. Şurada class for name'den oluşturulacak. Burada class bit'e bakacak.
Yani bizim jarlarımız içinde ya da class'larımızın içinde herhangi bir dışında bir class var mı yok mu? Eğer varsa bunu class loader'la işleyecek. İkinci durumda bağlanmaya çalıştığında işte SQL exception bunlar neler olabilir? Database'den fırlatılmış bir hata olabilir. İşte kullanıcı adı şifre yanlış. Ya da erişim sağlayamıyordur. Yani database kapalıdır. Benzeri bir şey olabilir. Hostname farklı olabilir. Bu hostname'e bağlı bir database yok gibi bir şey de dönebilir. Tamamen spesifik hatalar. Şimdi 2 satırlık bir işlem yaptık fark ettiyseniz. Connection dönüyoruz. Yani burada ne yapıyor? Görmek isterseniz eğer tekrar bir get connection çağırıp kendi içerisinde ben oraya dallanabiliyorum. Evet. Property'ler oluşturuyor. Property'ler aslında bizim set dediğimiz alanlar. Bunlarla bize yeni bir connection dönüyor. Bunun haricinde şimdi açtığımız connection'ı kapatmamız gerekiyor. Bunu her bir klasın içinde, her bir metodun içinde tek tek işte connection dolu mu değil mi? Eğer doluysa kapat. İşte kapatırken try catch'in içine al. Eğer bir hata alırsan cache'de logla ya da cache'de şu işlemi yap. Farklı bir süreç çalıştır gibi işlemler yapmamız gerekebilir. Peki proje büyüdüğünde ne olacak? Proje büyüdüğünde her yerde try catch'ler, connection clause'lar, işte connection null mı değil mi gibi. Yani bir sürü şeyle uğraşmamız gerekecek. Bu yüzden hani basit bir şekilde connection class'ı auto closable'dan closable class'ından türetildiği için bizim class'ı daha doğrusu bu objenin içindeki connection'ı kapatırken auto closable'ı kullanabiliriz. Auto closable yani biraz daha inheritance tarafına kalıyor. Bunu da ileride belki anlatırız. Yani kalıtım aldık class var. Connection şöyle size göstereyim. Auto closable'dan extend edilmiş. Auto closable bir interface. Interface'den extend edilmiş. Metod. Gördüğünüz gibi şurada bir close metodu var. Şöyle yapalım. Tekrar kısaca üzerinden geçtik. Yine statik bir metot oluşturuyorum. Yani statik oluşturmamın sebebi anlık olarak çağrıldı. Bir MySqL connector her seferinde bir obje oluşturup o objenin üzerinden gitmemize gerek yok. Statik void. Geriye herhangi bir değer dönmeyecek. İçerisinde sadece bir süreç çalıştıracak. Close resource diyorum. Çünkü bunlar exceptions var. Birer resource. Auto close. Burada parent child'ın yaptığı işleri bilebilir mi? Evet, bilemez. Ama şunu biliyor. Auto closable'ın içinde bir close metodu var. Metot çağrıldığında MySqL connector'ın içinde işte kullandığımız connection'da connection'ın içerisinde de aynı şekilde bir close metodu var. Biz bunu parent'tan çağırıyoruz. Parent işte diyor ki hani ben bu bilgiyi child'a verdim. Yani benim çocuğumda bu yetenek var. Ben o zaman bu close metodunu ondan çağırabilirim. Çünkü onu zaten gösteren benim bunu gibisinden bir yapı var burada. Çok fazla gidip kafanızı şimdi karıştırmayalım bunlarla. Ama kısaca bilginiz olsun. Şimdi belki çalışacağım. Genel bir exception. Biraz daha spesifik olabilir. Direkt exception olarak yakalamak istemiyorlar. Çünkü bütün hatalar taktikleri yine exception'dan türetilmiş. Aynı auto closable connection'dan aldığımız gibi aslında şöyle gösterelim. Exception class'ı. İşte mesajlar var içerisinde. Şunlar bunlar var. Set diyoruz. Provable class'ımız var. Gittikçe Java'nın işte derinliğine doğru ilerliyor bu yapılar. Biz şimdi hata logunu yazdık olduk.
sistem error çıktısıyla yazacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Dışarıdan bir autoclose bir obje geliyor. Biz bunun içerisinde close metodunu çağırıyoruz. Autocloseable'dan extend edilmediyse zaten bunu setleyemeyeceğiz. Yani buraya bu parametre verdiğimizde bize diyecek işte autocloseable'dan türetilmiş bir nesne değil. Bunu kullanamazsınız. Şöyle yapalım. Şimdi MySql connector model. Bir tane tester yazalım. Main class olsun. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Connection modeli oluşturacağız. MySql connection model. Şimdi bize burada kullanıcı adı, şifre, host, şema, port gibi bilgiler istiyor. Tekrar MySql bağlantısına bakıyorum. Şöyle bir kopyaladım. Root'la bağlanacağız. Şifremiz 1, 2, 3, 4. Ve hemen üst tarafına bilgileri ekleyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen başlayalım. İlk önce hangi parametreyi alıyor? Yüzünü. Bizim yüzün neyimiz ne? Kullanıcısıyla bağlanıyoruz. Ondan sonra ikinci durumda istediği parametre nedir? Bakalım hemen. Paralel, host, şema, port. Paralelimiz neydi? Ondan sonra host. Lokalde çalışıyoruz. Lokal host diyebiliriz. Ya da 127 işte 001 lokal IP'mizi verebiliriz. Ondan sonra şemamız nedir? Şema şurada gördüğünüz gibi. Bakalım. Şemamız. Evet. Şimdi burada portumuz 906. İşte şemayı verdik, portu verdik. Onun için oluşturduk. Sonra bize ne lazım? MySql connector. Nokta dediğimizde statik metotlarımız geldi. İşte MySql connection. Burada connection modeli. Set ettiğimiz anda ne yapıyor? Tekrar kontrol edelim. Önce parametreleri alıyor. Ondan sonra işte host, port bunların hepsini oluşturuyor. Şimdi bu getir satırları oluşturmamın sebebi yani ileride oluşturduğumuzda herhangi bir yerde modelle ilgili get set yapabiliriz. Ama construct'ın içinde zaten gerek. Şimdi burada bilgileri connection modelimizden alanları değil. Şimdi fırlatta hatalar var. Fırlatta hataları try cache'de yakalayalım. Yine herhangi bir hataya karşı alacağımız aksiyonları işte class not contained SQL exception'dan hangi hataya alacağız diye adımını burada kontrol edebiliriz. Bizim için önemli olan kısım burası. Final. Final'de MySql connector'dan hatta close source çağıracağız. Şöyle yapalım. Şöyle bir connection oluşturalım. Connection'ımızı bu şekilde set etmiş olalım. Gördüğünüz gibi MySql connection'da connection demiş oluyor bize. Burada connection'ı aldım. Close source'un içinde setledim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata verdim. Close source'un içinde neler yapıyoruz? Eğer obje boş değilse bakın bütün projeyi bir anda
değiştirebiliriz. Burada belki de 1000'den fazla class olabilir. Her diyelim 100 tane class'ta connection açılıyor. Her tablo için farklı farklı DAO'lar yazdık. Tek tek elle yazdık bunları gibi düşünelim. Her biri için eğer null'sa diye sürekli kontrol etmektense tek metodun içinde bu işlemleri yapmak çok daha mantıklı. Şöyle closable. Eğer null değilse kapat. Eğer null'sa ne yapacak? Zaten garbage collector bir dahaki turda connection listesini yok edecek. Zaten null çünkü bir şey yok. Bir esprisi yok. Bu şekilde connection tamamlamış. Yani database'de de herhangi bir kursör connection açılmamış oldu. Yani burada çok fazla olan hatalar var. Connection kapatılmıyor. İşte maksimum kursör hatası falan olmuyor database'lerle. Bunların da önüne geçmeyi sağlıyor bir şekilde. Hemen tester main'ine bakıyorum. Connection açıldı. Şimdi şurada ben bir if yazacağım. If else yazacağım. Connection işte değildir. Ne olsun için. So connection okay. Bir de else'imiz olsun. Burada da connection error. Yani database'e bağlanamadık. Bu bir seçenek. Şöyle kaydı. Gerçi hiçbir şekilde ya hata dönecek. Yani şuraya yazdığımıza bile gerek yok. Neyse. Kaydedelim. Şimdi burada bir çalıştırıyorum. Bakalım. Nasıl bir connection bakayım. Bu connection kapattı mı? Devam bakalım. Eğer null'daysa kapattı. Şurada bir mesela konsolu loglayalım. Yani eğer null değilse, connection'ımız açıldıysa hangi class'ı kapattığını yazdıralım. Şöyle yapacağım. Closable nokta get class get name. Kapat. Şimdi ben buraya result set verebilirdim. SQL result set. SQL result set. Burada birazdan dikkatini çekecektir. MySqL'in connection class'ını kapatacak. Çünkü biz aslında Java SQL paketinin altındaki interface'ler üzerinde MySqL Java'daki class'ları kullanıyoruz. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakalım başımıza ne gelecek. Gördüğünüz gibi MySql Jdbc for connection closed. Yani connection açtık başarılı bir şekilde ve bu connection'ı kapattık. Database'e herhangi bir zarar vermeden, hata vermeden başarılı bir şekilde connection açıp kapatmış olduk. Şimdi bu kadar. Bir dahaki videomuzda da işte select'tir, update'tir sırayla bu adımların üzerinden gideceğim. Daha sonrasında da JPA'yı anlatacağım MySqL üzerinde. İşte Eclipse Link, Hibernate, OpenJPA gibi teknolojilerde, yapılarda kısa örnekler oluşturmaya çalışacağım. Şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuş.